Herkese merhaba. Bugün yanımızda Audi A3 1.6 dizel var. Aracımız Audi A3'ün 8V kasası olarak geliyor. Aracımız 1.6 dizel ve 7 ileri S-Tronic şanzımana sahip. Bizim aracımız Ambition paket olarak geliyor. Bu aracı satın almak isterken 3 farklı donanımla satın alabiliyorsunuz. Attraction, Ambition ve Ambiente olarak geliyor. Bizim aracımız Ambition ve dolu bir araç olduğu için LED xenon farlarımız bulunuyor. Aynı şekilde alt tarafta far yıkamalarımız bulunuyor. En alt kısmında sis farlarımız bulunuyor. Burada krom detaylarımız bize eşlik ediyor. Bizim aracımız Ambition bir araç olduğu için ön ve arka park sensörlerimiz standart olarak geliyor. Aracımızın lastik ebatları 205 55 16 olarak geliyor. Aracımızda küçük bir jantımız bulunuyor. Eğer istersek opsiyonel olarak büyük bir jant da alabiliyoruz araca. Aracımızın lastikleri de Continental'in Eco Contact 6 lastikleri. Aynı şekilde bizim aracımız dolu bir paket olduğu için katlanır aynamız standart olarak geliyor. Eğer boş paket bir aracımız olsaydı katlanır aynamız standart olarak bulunmayacaktı. Aynı şekilde burada Keyless Go'muz aktif şekilde çalışıyor. Bu araçta tabii bunlar opsiyonel olarak geliyor. Aracımız dolu bir paket olmasına rağmen opsiyonel bir cam tavan aracımızda bulunmuyor. Yan kısımlarda da krom çerçevelerimiz bize eşlik ediyor. Aracımızın arka kısmı bu şekilde. Bizim aracımızda boş paketlerden farklı olarak LED stoplarımız bulunuyor. Aynı şekilde burada park sensörlerimizi görüyoruz. Aracımız dizel olduğu için de burada bir TDI ibaremiz bulunuyor. Biraz da aracımızın bagaj kısmını inceleyelim. Aracımızın bagajı bu şekilde. Bence 2-3 kişilik aileler için yeterli ama bir tık daha kalabalık bir aileyseniz bu araç size sıkıntı çıkarır. Büyük bir valiz koyduktan sonra burada çok fazla saklama alanı kalacağını düşünmüyorum. Aynı şekilde aracımızın bagaj kısmında herhangi bir 12 volt çakmaklık bulunmuyor. Şurada 2 tane file takabileceğim zincirler var karşılıklı şekilde konumlandırılmış. Bir de stepnemizi inceleyelim. Burada Hankook'un yedek bir lastiği var. Bu lastikle 80 km hızlara kadar çıkabiliyorsunuz. Aynı şekilde aracın kriko, cart, curt, diğer malzemeleri de bu alanda bulunuyor. Biraz da aracımızın iç kısmını inceleyelim. Aracımızın saklama gözleri gayet yeterli. Buraya işte 0.5 cart, curt o şeyler çok kolaylıkla sığar. Aracımızın merkezi kilidini kontrol edebileceğim tuş takımı bu alanda bulunuyor. Bu kısımda elektrikli aynaları kontrol edebileceğim bir joystick bulunuyor. Elektrikli aynalarımız hem ısıtmalı hem de katlanır olarak geliyor. Aynı şekilde alt kısımda da elektrikli camları kontrol edebileceğim bir tuş takımı bulunuyor. Şu kısımdan da kilidini açıp kapatabiliyorum. Far tuş takımımız bu şekilde geliyor. Ön ve arka sisleri açabileceğim tuşlar hemen sol kısımda konumlandırılmış. Bu kısımda da iç ambiyans aydınlatmasının şiddetini ayarlayabileceğim bir tuş bulunuyor. Aracımızın koltukları yarı deri yarı kumaş olarak geliyor. İleri, geri, yükseklik ve alçaklık ayarları manuel şekilde ayarlanıyor. Aracımızda elektrikli koltuk bulunmuyor. Aynı şekilde aracımızda bel destekleri bulunmuyor. Aracımızın direksiyonu bu şekilde. Herhangi opsiyonlu bir direksiyon bu araçta bulunmuyor. Sol kısımda yol bilgisayarını kontrol edebileceğim bir tuş takımı bulunuyor. Aynı şekilde sağ kısımda sesi açıp kapatabileceğim bir tuş takımı bulunuyor. Yıldız tuşuna 5-6 görevden istediğinizi atayabiliyorsunuz. Aracımızda opsiyon olarak navigasyon bulunmuyor ama eğer olsaydı bu tuşa bastığımda navigasyon kendiliğinden açılacaktı. Aracımızın cruise kontrol kolu bu kısımda bulunuyor. Aynı şekilde buradan limitörü de devreye sokabiliyorum. Aracımızda anahtarsız giriş bulunmuyor. Sustalı bir anahtarımız var. Aracımızın ön konsoluna gelecek olursak A3'lerden aşina olduğumuz bir ön konsol bizi karşılıyor. Aracımızın menfezleri bir eski kasadan da bildiğimiz üzere yuvarlak şekilde bulunuyor. Aracımızın multimedyası bu şekilde. Herhangi bir dokunmatik ekran bu araçta bulunmuyor. Aracın menüsünde gezinebilmek için joystick'i sağa ve sola çevirerek rahatlıkla kontrol edebiliyorum. Aynı şekilde buradaki tuşa bastığım zaman kolaylıkla içeri girip tekrar dışarı çıkabiliyor. Aracımızın tuş takımına gelecek olursak en sol kısımda start stop'u devreye sokabileceğim bir tuş bulunuyor. Aynı şekilde burada park sensörünü açıp kapatabileceğim bir alan bulunuyor. Dörtlü kısmımız orta alanda konumlandırılmış. Burada ESP'yi kontrol edebileceğim bir tuş var. En sağdaki de az önce anlattığım gibi ekranı kontrol ediyor. Aracımızda çift taraflı dijital bir klima bulunuyor. Aracın bardaklık kısmına geçmek istiyorum. Burada 2 tane bardaklık gözümüz bulunuyor. Burada Audi'nin kendi bir küllüğü bulunuyor. Burada da 12 volt bir çakmaklığımız bulunuyor. Aracımızın vites konsolu bu şekilde. Burada S-Tronic yazan bir detay eklemişler. Gayet şık duruyor.
Vitesin üstündeki mandala basıp kolaylıkla vitesi seçebiliyorsunuz. Bu şekilde de manuel olarak kullanabiliyorsunuz aracı. Ortadaki touchpad kısmından bahsetmek istiyorum. Bizim aracımızda navigasyon opsiyonel olarak bulunmuyor. Eğer olsaydı bu tuşu ileri ittirdiğimde kolayca orta ekrana yansıyacaktı. Tuşu alt kısma ittirdiğimde burada telefon ayarlarını yapabileceğim bir menü karşıma çıkıyor. Sağ üst kısmı ittirdiğimde kolayca radyoya erişebileceğim alana geçiyorum. Alt kısma ittirdiğimde de medya ekranı karşımıza geliyor. Ekranda sağ üst kısımda kaynak yazıyor ve ben eğer sağ üst kısma tıklarsam buradan kaynakları seçebiliyorum. Aynı şekilde sağ alt kısımda ayarlar yazıyor ve ben buradan sağ alt kısma tıkladığımda ayarlar menüsüne geçiyor ve buradan sesleri kolaylıkla ayarlayabiliyorum. Alt kısmındaki menü tuşu da beni ana ekrana atıyor. Aynı şekilde burada geri gelebileceğim bir back tuşu bulunuyor. Hemen alt kısmına geçmek istiyorum. Burada elektrikli bir park frenimiz bulunuyor. Bu araçta standart olarak geliyor. Sağ kısımda da yokuş kalkış desteğini açıp kapatabileceğim bir tuş bulunuyor. Asıl ismi Auto Hold olarak geçiyor. Aracımızın ön kol dayaması ileri geri ve aşağı yukarı ayarlanabilir şekilde. İç kısmında da bir tane AUX girişimiz bulunuyor. Aracımızda USB veya Type-C girişi bulunmuyor. Bence hayal kırıklığı. Aracımızın torpidosu bu şekilde. Bu kısımda küçük bir aydınlatmamız bulunuyor. Aynı şekilde burada bir SD kart girişimiz ve CD çalarımız bulunuyor. Bence torpido olarak küçük bir torpido. Şurada aracın evrakları ve birkaç bir şeyden sonra çok fazla eşya koyabileceğimiz bir alan bulunmuyor. En azından burada bir tane USB veya Type-C girişi beklerdim. Aynı şekilde torpido amortisörlü ve yavaş şekilde kapanıp açılıyor. Biraz da arka kısmı incelemeye başlayalım. Okey. Aracımızın arka saklama gözü gayet yeterli. Burada bir enerji içeceğimizi rahatlıkla koyabiliyoruz. Şu an markası belli değil ama belki ileride belli olabilir. Ben 1.80 boylarındayım. Ön koltuk tamamen bana ayarlı. Diz mesafemi görebiliyorsunuz. Hatchback küçük bir araba için bence gayet yeterli bir arka yaşam alanı. Bu şekilde baş mesafesi de neredeyse bir karışa yakın. Aracımızın arka kısmında ön taraftan sıcaklığını kontrol edebileceğim 2 adet menfez bulunuyor. Aynı şekilde arka kısımda 12 volt çakmaklık veya USB Type-C girişleri bulunmuyor. Ben en azından bir USB girişi beklerdim bu araçta. Aracımızın arka kısmında herhangi bir kol dayama bulunmuyor. Bu aracın muadili olan Golf 7.5'ta kol dayama geliyordu. Bu araçta da en azından bir kol dayama beklerdim. Aynı şekilde burada arka koltukları kolayca yatırabileceğim bir tuş bulunuyor. Evet arkadaşlar, biraz da sürüş kısmından bahsetmek istiyorum size. Aracımız yine VAK gruptan bildiğimiz 1.6 dizel motora sahip bir araç. Golf ve Leon gibi bu aracın muadillerinde de kullanılan bir motor. Aracın konfor seviyesinden bahsetmek istiyorum biraz size. Kalın yanaklı lastiklere sahip olduğumuz için içeri çok fazla sarsıntı vermiyor. Dar tabanlı lastiklere sahip olduğumuz için içeri çok fazla yuvarlanma sesi de almıyor bu araç. Aracın biraz da yakıt tüketiminden bahsetmek istiyorum. Dizel bir motora sahip olduğu için zaten yüksek verimlilikte çalışan bir motor. Aynı şekilde S-Tronic 7 ileri şanzımanla da gayet uyumlu şekilde çalışıyor. Çalışma prensibi ve mekaniksel olarak zaten DSG ile benzer şanzımanlar. İnsanlar bu şanzımanlardan çok fazla şikayet ediyor ama bence kullanmayı bilmiyorlar. Gayet sorunsuz bir şanzıman. Aynı şekilde bu araçta F1 kulakçıkları bulunmuyor. Bence kötü olmuş. Ben bu araçta beklerdim bunu. Şu an dik bir bayır çıkıyoruz. Klimamız vesaire açık. Gayet rahat bir şekilde ayağım sonda olmadan çıkabiliyoruz. Zaten torklu bir motora sahibiz. Şöyle bir viraj testi yapıyoruz sizin için. Hiç frene basmıyorum. Ve rahatça dönüyoruz. Yola oturuş vesaire olarak tok bir araç bence. Muhteşem bence. Harika. Bizi öldürmüyorsa iyi arabadır. Evet arkadaşlar, şimdi biraz da ses sistemini inceleyeceğiz sizin için. Gayet güzel, yeterli bir ses sistemi var aracın. Baslar, tizler vesaire çok net geliyor Evet, araçta. evet. Golf'ten vesaire daha iyi bir ses sistemine sahip. Kesinlikle. Videoda ne kadar anlaşılıyor bilmiyorum ama gerçekten çok farklı. Aynı şekilde aracımızın üzerindeki ses sistemleri standart olarak geliyor. Opsiyonel bir ses sistemi alınmamış araca. Opsiyonel bir ses sistemine de gerek yok bence bu araçta.
Evet. Evet arkadaşlar, şimdi bir de 0-100 videosu çekiyoruz sizler için. Bu arabanın fiyatı 1.250.000 lira civarlarında. Sen bu fiyata bu aracı alır mıydın? Hatchback'ten yana tavrım belli zaten benim. Hatchback araba tercih etmiyorum. Ama yani bir Golf'le karşılaştırdığımda Golf yerine bunu her türlü tercih ederdim. Bence daha tok, böyle kaliteli bir yapısı var Golf'e göre. Golf'ü de kötülemiyoruz tabii ama yani A3 varken bilmiyorum, ben Golf'ü tercih etmezdim. Bu viraj keskin bir viraj. 90 civarında giriyorum. Ama yani virajı da şey yaptım, ortaladım. Ama yol tutuş vesaire olarak gayet güzel bence. Ya bu araçta eleştirebileceğimiz noktalar nedir sence? Eleştiri derken aslında olması gerektiği gibi ön taraf biraz dar. Hatchback olayında bu hoşuma gitmiyor. Golf'te bir tık daha genişti ön alan. Daha böyle ferah gibiydin arabanın içinde. Ama tabii ki bu sürüşe engel değil. Aynı şekilde bence aracın sürüş pozisyonu vesaire gayet yerinde. Genel çevreye hakimsiniz. Şöyle bir çekelim. Evet arkadaşlar, yavaş yavaş artık videonun sonuna doğru yaklaşıyoruz. Eğer videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.